Felsefe tarihinin ilk dönemi olan İlk Çağ felsefesi, köklerini Yunan mitolojisinin şairleri Homeros ve Hesiodos'un destanlarından alır. Bu destanlar insan zihninin ilk katmanı olan mitolojiyi ve Yunan toplumunun mitolojik düşünme biçimini anlamamız için temel kaynaklardır. Bu bölümde felsefenin ne anlama geldiğine ve tarihine kısaca değindikten sonra Hesiodos'un destanından yola çıkarak felsefenin ilk uğraş alanı olan evreni anlama çabasının başlangıç noktası olan mitolojik evren anlayışını inceleyeceğiz. Şimdi felsefenin dönemlerine kısaca bir göz atalım. Türkçedeki felsefe terimi Yunanca filosofia kelimesinden gelir. Philo, sevme ve sofia, bilgi, bilgelik kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bu kelime bilgelik sevgisi anlamına gelir. Felsefeci ya da filozof olarak Türkçeleştirdiğimiz kelimeler ise Yunanca filosofos kelimesinden gelir. Filosofos, bilgeliği seven ya da bilgelik dostu olan kişi anlamına gelir ve filos, seven ve sophos, bilge kelimelerinden türemiştir. Yani felsefenin sistematik temelleri Yunan'da atılmıştır ve günümüze kadar gelen tüm Batı felsefesinin kaynağını Yunan düşünce biçimi oluşturmuştur. Batı felsefesi genel olarak İlk Çağ felsefesi, Orta Çağ felsefesi ve Çağdaş felsefe olmak üzere 3 döneme ayrılır. İlk Çağ felsefesi, bizim Ege sahillerimizde bulunan İonya'nın antik bir liman kenti olan Miletos'ta doğmuş ve çevardaki kentlere yayılarak gelişmiştir. Felsefeyi doğuran soru ise arke nedir sorusu olmuştur. Yani evrenin başlangıç ilkesi nedir sorusu. Bu soruyla birlikte insanlık, doğa ve insan hakkında kendisine daha önce öğretilen her şeyi, tüm masalları ve gelenekleri bir kenara bırakmış ve bunların hiçbirinin onu zihinsel olarak tatmin edemeyeceğini anlamıştır. Başka bir deyişle, insanlık bu soruyla mitolojinin sunduğu cevapları kabul etmediğini göstermiş ve hem kendini hem de doğayı sadece kendi aklıyla anlamaya ve değerlendirmeye doğru büyük bir adım atmıştır. İnsanın kendini ve doğayı tanıma merakı, öncelikle kendi zihninin ilk katmanını keşfetmesiyle başlar. Bu katman mitolojidir ve mitoloji, insanın ilk düşünme biçimidir. Bu nedenle mitolojik düşünce yapısı anlaşılmadan, zihnin en üst düşünme biçimi olan felsefi düşünceyi kavramak ve bu seviyeye ulaşmak çok zordur. Dolayısıyla, İlk Çağ felsefesinin özünü kavramak için öncelikle Yunan şairlerinin kurduğu mitoloji dünyasını ve bu dünyanın ilk çağın doğa filozofları için ne tür düşünce malzemesi sağladığını anlamak gerekir. Yunan mitolojisi Yunanların adeta dinidir ve bu din, şair Homeros ve Hesiodos'un günümüze ulaşan şiir şeklinde yazılmış destanlarında gizlidir. 10 yıl süren Troya Savaşı'nı anlatan Homeros'un destanlarının adları İlyada ve Odisseya'dır. Hesiodos'un destanlarının adı ise İşler ve Günler ile Thegonia'dır. Birbirine bağlı mitolojik öykülerden oluşan bu destanlar ilk okunduğunda içlerindeki pek çok tanrı ve insan ismiyle kafa karıştırıcı bir etki bırakabilir ve felsefeyle pek ilgili değilmiş gibi görünebilir. Ancak daha dikkatli ve derinlemesine okunduğunda bu destanların her bir satırının aslında Yunan toplumunun tüm özelliklerini, adetlerini, geleneklerini, inançlarını, meraklarını, sorgulamalarını ve ideallerini ortaya koyduğu görülür. Dahası Yunanların tüm duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini, aşklarını, nefretlerini ve diğer tüm tutkularını en ince ayrıntılarına kadar gözler önüne serer. Bu durum bize Batı felsefesinin neden Yunan toplumundan veya Yunan aklından çıktığını açıklar. Çünkü bu destanlar Yunan aklının ve ruhunun en derin köşelerini bize gösteren birer ayna gibidir. Ve Yunan dünyasının ve kültürünün tüm özellikleri bu şiirlerin içinde, kahramanlarının sözlerinde ve davranışlarında saklıdır. Hesiodos'un Thegonia adlı destanında evrenin doğuşu kaos-kosmos karşıtlığıyla açıklanır. Hesiodos eserinin 116-120. dizelerinde her şeyden önce kaos vardı diyerek şairane bir sezgiyle evrenin kökeninin kaos olduğunu belirtir. Ve Thales'in ve onunla başlayan Miletos okulunun arke nedir sorusuna mitolojik bir cevap verir. Kaos, Yunanca'da kasko fiilinden türemiştir. Anlamı esnemek, yarılmak, açılmak veya bir şeyi doğurmak üzere esneyip açılmaktır.
Kaos kelimesi ise boşluk, açıklık, esneyen yarık, uçurum anlamlarına gelir ve tüm varlıkların boşluktan veya bilinmeyen büyük bir uçurumdan çıktığını ima eder. Kaosun karşıtı, en genel anlamıyla düzen olarak çevrilebilecek olan kosmostur. Bu terim düzenlemek, ayarlamak anlamına gelen kosmeo fiilinden türemiştir. Ancak Yunanlar için kosmosun ilk anlamı sadece düzen değildir. Çünkü kosmos dini bir yücelik anlamını da içerir. Dini yücelikte hayranlık uyandıran bir ahenk, uyum, biçimlilik, güzellik ve düzen vardır. Ve aynı zamanda karmaşık kaosa karşıt olarak anlaşılabilirlik ve açıklanabilirlik söz konusudur. Ayrıca kosmos Yunanca'da saygınlık, onur, hatta devlet düzeni ve son olarak da süsleme, bezeme anlamlarını da içerir. Daha sonraki dönemlerde bu terimin anlamı iyice genişlemiş ve bilinen ve yerleşik dünya, yani şu anda üzerinde yaşadığımız dünya olarak da kullanılmıştır. Biz kosmosa bu anlamda düzenlenmiş evren veya düzenli evren demeyi daha uygun buluyoruz. Yunan düşüncesinde kaos terimiyle ilk sıcak ilişkiyi kurduğumuz Hesiodos'un destanına baktığımızda kendimizi adeta bir tiyatro sahnesinde oynanan bir oyunu izlerken buluruz ve kaostan kosmosa, daha doğrusu esneyen o kocaman yarıktan düzenli evrene nasıl geçildiğini adım adım ve canlı bir şekilde görürüz. Bu kaostan kosmosa geçiş oyununun ilk aşamasında sahne bomboştur. Henüz hiçbir tanrı ve insan rol almamaktadır. Ne Yunanların Olimpos dini vardır ortalıkta, ne de kahramanları. Ne sosyal ve kültürel yaşamları, ne müthiş savaşları, ne de düşünsel öğretileri. Hesiodos'un evrenin oluşumunu anlattığı hikayesinde kaostan sonra gelen ikinci öğe Gaia, yani anadır. Yunanca'da gamma, yani G harfinden türeyen kelimelerin çoğunda, örneğin Gaia, Genesis, gemete gibi üreme, doğurma, döllenme eylemleri, özellikle dişi varlığın yaşadığı o kritik an ve çektiği acı ve zorluklar anlatılır. Hesiodos'un tüm varlıkların güvenli ve ölümsüz evi olarak tanımladığı geniş göğüslü Gaia, toprak, halk dilinde toprak anlamına gelir. Yunan mitolojisinde ise toprak ana anlamını kazanır. Her türlü varlığın, yani bitki, hayvan ve insanın anasıdır. Gaia, biçim veren bir anadır. Hatta kendi vücudunu dağlar ve denizler olarak şekillendiren bir anadır. Dağlarının yüksekliği yer altına uzanan bir derinliği vardır. Önce göğe yükselttiği dağlarıyla Olimposlulara bir konut, sonra da aşağı doğru uzattığı derinlikleriyle Titanların ve yeraltı tanrılarının konağı olur. Gaia bu şekilde göğe ve yere yayılırken zıtlıkları da beraberinde getirir. Dağların karlı zirvelerinin aydınlığı ile yeraltının karanlık derinlikleri arasında bir gerilim oluşur. Yani aydınlık ile karanlık arasındaki gerilim. Gaia, kaosla birlikte var olmak zorundadır. Bu ikili, madde ve mekan gibidir. Birbirlerine zıttırlar. Ama bir yandan da birbirlerini destekleyen ve birbirini sarıp sarmalayan bir yapıları vardır. Bunlar birbirlerine göre anlam kazanırlar. Her ikisi de yaratıcıdır. Ancak her ikisi de kendi içlerinden yeni varlıklar çıkarırlar. Soylarını birbirine karıştırmazlar. Üçüncü ana öğe olan Eros, Kaos ile Gaia'yı hem kendilerini koruyacak hem de kendilerine karşı koyacak başka bir şey doğurmaya iten gücü temsil eder. Dolayısıyla süreci başlatan şey bir kıpırtı, bir hareketliliktir. Kısacası günümüzün diliyle ifade edersek bir enerjidir. Öğeleri önce birleştiren, sonra da birleştirdiklerini yeniden elementlerine ayıran bir enerji. Yunanca sevgi, aşk anlamına gelen Eros, Hesiodos'ta arzudur. İnsanların ve tanrıların üzerinde bir güçtür bu arzu, tüm canlıların bağlarını çözmeyi başaran, katı olanı eriten bir arzu. Bu şekilde düşünüldüğünde, Eros yaşamın ve kosmosun ilk ilkesidir. Eros'un ortaya çıkışı, kaosun ve Gaia'nın kendi içlerinden başka varlıklar çıkarmasıyla somutlaşır. Kaostan kosmosa geçiş oyununun en önemli sahnelerinden biri, Gaia'nın kendi içinden Uranos'u çıkarmasıdır. Uranos, yani yıldızlı gökyüzü, mitolojide Gaia'nın hem oğlu hem de eşidir. Gaia, Uranos'u kendisini kaplayacak, her yandan sarıp sarmalayacak şekilde doğurur. Her ikisi de birbirinin tamamlayıcısıdır ve birlikte zıtlığı oluştururlar. Mitolojide her hareket karşı hareketini de yaratır. Bu yüzden Uranos'u doğuran Gaia, bu kez onun karşıtı olan dalgalarla köpüren denizi, Pontos'u doğurur. Bazen duru ve sakin,
Bazen de fırtınalarla gemileri batıran o ürkütücü denizi. Ancak kosmos aşamasının bu noktasında Uranos'un kendine özgü bir tavır sergilediğine ve kendi yolunu çizmeye başladığına tanık oluruz. Uranos olması gerekenden daha fazla güç ve gösteriş ister. Bunun sonucunda kendisini doğuran ve birleşerek birçok varlık yarattığı Gaia'ya karşı çıkar. Bu tavrının sonucunda Gaia'dan doğan çocuklarını ışığa çıkarmayıp Gaia'nın içinde hapseder. Bu karar ilk bireysel karardır ve ilk bireysel karar toprak ananın şiddetli tepkisiyle karşılaşır. Sürekli olarak doğurduğu çocuklarının içinde hapsolması, Gaia'nın büyük acılar çekmesine, çektiği acılar da sonsuz bir gerilime neden olur. Uranos'un bu küstahlığına daha fazla dayanamayan Gaia, oğluyla bir olup babasını erkekliğinden etme kararı alır. Belleklere kazınacak kadar etkili olan bu sahnede, kozmik bir orak darbesiyle gökyüzü, yeryüzünden kusursuz bir simetriyle ayrılır ve bu ayrılık, doğanın yer-gök dengesine kavuşmasıyla birlikte yeni başlangıçlara doğru yol alır. Bu denge, kosmosun yani görünenin, açıklanabilir veya anlaşılabilir olanın kendisidir. Ancak bu sahne aynı zamanda Yunan mitolojisinde egonun ortaya çıkışının ve ilk hilekarlık oyununun da sergilenişidir. Bu an ortak yaşamın bırakılıp bireysel yaşama geçişin ilk adımıdır. Hesiodos'un tiyatro oyunu bu aile dramasıyla büyük bir hareketlilik kazanır ve kosmosun temeli atılmış olur. Sahne artık tek tek tanrıların doğumlarına, onların hikayelerine ve her şeyden önce Eros ve Eris'in yol açacağı tanrıların savaşlarına ve insanın aklını keşfetmesiyle birlikte yaşanacak başkaldırılara hazırdır. Görüldüğü gibi, evrenin ilk halinin mitolojik bir haritasını çıkarmaya çalışan Hesiodos'un bu metni, ilk çağ felsefesinin öncüleri olan İonya doğa filozoflarının doğaüstü güçleri, doğal yollarla açıklama girişimlerinin ve evrenin oluşumunu anlatan tablolarının temelini oluşturur. İnsan zihninin ilk katmanının doğayı ve her şeyden önce kendini anlamak için yarattığı bu metin, felsefeyi mitoloji olmadan anlamak isteyen ve mitlere küçümseyerek bakanlara bugün düşünülenin, geçmişte düşünülenle bir bütünlük içinde ele alınmadıkça, gelecekteki düşüncenin sağlam bir temele oturtulamayacağının bir kanıtıdır.